Arkadaşlar bugün de size şu şekilde küçük bir cüzdan, bozuk para cüzdanı. Aynı zamanda kartlarınız da bunun içine rahatlıkla sığar. Şu şekilde bir cüzdan dikeceğim. Bunu arkadaşlar Nescafe kağıtlarından yapmıştım. Ama bu seferki yapacağım şöyle karikatür dergilerindeki bazı karakterlerin şu şekilde aralara resimlerini serpiştirerek yapacağım bir cüzdan olacak bu. Bu cüzdanı yapabilmek için arkadaşlar şu şekilde bir kalıp oluşturacağım. Ve sonra kağıtları nasıl, yani şu resimleri ne şekilde dergiden alacağımızı göstereceğim. Benim bu cüzdanda kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü 6 santime, şöylesi 6 santime, şurası 13 santim. 6 santime 13 santimlik bir kalıp çıkarttım. Siz bunun boyunu yapacağınız cüzdanın veya çantanın ölçüsü neyse ona göre bu kalıbı çıkaracaksınız. Şimdi arkadaşlar size resimli çantanın nasıl yapıldığını göstermiştim. Orada da hatırlarsanız şöyle, eğer izlediyseniz ok işaretleri koymuştum. Böyle yukarıya doğru ve aşağıya doğru iki türlü ok işareti göstermiştim. Mesela şu kağıdımızı düşünelim. Şimdi bu kağıtta şöyle ok işareti bu kağıdın aşağıya doğru indiğini, şu yukarıya doğru giden ok işareti ise kağıdın yukarıya doğru gittiğini gösterir. Şimdi ben bu kalıba göre resmi çıkarmak istersem şu şekilde davranıyorum. Şimdi şuraya koyacağız ya. Şu şekilde tutuyorum. Kalıbımın yönünü bu şekilde koyacağız ki taktığımız zaman, şuraya bu resmi taktığımız zaman böyle düz gözüksün. Bakın. Çiziyorum. Şöyle. Ve bunu keseceğim. Şimdi arkadaşlar bir de buradan yine aynı şekilde şu ayı yavrusunu almak istiyorum. Yine kağıdımı böyle meyilli koyuyorum. Çünkü kağıdım böyle inecek ya aşağıya arkadaşlar. Şu şekilde koyuyorum ve bunu da çiziyorum. Bunu da çiziyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kalıpla yaparken çok kağıt harcarsınız. Bu şekilde kesiyorum. Bakın. Şöyle. Bakın bu şekilde gördünüz mü arkadaşlar? Kalıpta çok kağıt harcarsınız. Çok ziyan edersiniz. Yani satanlar, bu tip şeyleri satanlar için söylüyorum. Yani çok maliyeti çok yüksek olur. Şimdi şunu da kesiyorum ben. Arkadaşlar burada zannediyorum 2 video olur. Bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Önce bantımı açıyorum ve bunu bantlıyorum. İkisini. Şimdi kağıdın kullanacağım bölümünü banta yapıştırıyorum. Şöyle yapıştırma, bantlama işim bitti. Şimdi arkadaşlar ben bunu kesiyorum. Şöyle kestim. Katlıyorum. Bakın önce boylamasına şöyle ikiye katlıyorum. Arayı açıyorum. Yine aynı yoldan katlıyoruz bunu. Şöyle diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katladım ve iki yana birleştirdim. Şöyle ince uzun bir şeritim oldu. Bakıyorum ben burada neyi almıştım arkadaşlar? Ayının yüzünü almıştım. Ayı yavrusunun. Hemen bunu şöyle boydan ikiye katlıyorum.
Arayı açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ve bakın şu şekilde gördüğünüz gibi bakın. Ayının yüzü çıktı. Şunu alıyorum. Yine bunu da bu şekilde şöyle ikiye katladım. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katladım. Diğer yarıyı da katladım. İkisini birleştirdim. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bakıyoruz. Şu adamın yüzünü alıyoruz ya burada. Hemen bu dışarıya gelecek şekilde şöyle ikiye katladım. Arayı açtım. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katladım. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katladım ve birleştirdim. Şimdi şöyle 1, 2, 3 sıra yaptım. Şimdi 4. sırayı yapıyorum. 2 tane yazılı kağıt aldım. Biri alttan, biri üstten olacak şekilde şöyle geçirdim. Bakın arkadaşlar. Bir tane daha aldım. Bu şekilde geçirdim. Şöyle geçirdim. Ve arkadaşlar şu şekilde bir şeklim oldu. Şimdi ne yapıyorum? Şuradan aşağıya şöyle bakın şuraya koyacağım ya. Buradan aşağıya şurada adam olduğuna göre buraya da benim bir adam koymam lazım. Neredeydi benim adam olarak kestiğim? Şurada şu şişko adamı kesmiştim değil mi? Bunu şu şekilde şöyle aşağıya doğru takacağım. Bakın. Şimdi ben bunları şöyle ayarladım. İnsan ve hayvan olarak ayırdım. Yani bir insan bir hayvan gelecek şekilde bir dizayn yaptım. Siz bunu dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bakın. Şu mesela köpek. Burada insan var. Şunun altına da başka bir şey gelecek. Bakın şimdi buradan şöyle bir tane daha yukarıya doğru bu sefer yazılı kağıt çıkıyorum. Şöyle buradan da böyle. Şöyle yukarıya doğru çıkacağım. Yazılı kağıt yine beşim yok. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle geldi ya. Buraya ben resimli bir şey takmam lazım. Ne yapıyorum? Şu demin hani bir ayı yavrusu almıştık ya. Onu takacağım. Şu şekilde bu aşağıya inecek. Şöyle. Bakın. Evet. Bu şekilde aşağıya inecek. Şimdi buradan yine arkadaşlar ne yapıyorum? 3 tane daha yazılı kağıt sokuyorum. Şimdi 3 tane daha şey koyuyorum. Şöyle. Böyle iniyoruz aşağıya. Bakın arkadaşlar ne yaptım burada ben? İnsan, hayvan. Şimdi buraya ben insan koyacağım. Şurada. Bir tane aldım. Daha önce bunları hazırlamıştım. Bunu nasıl yerleştiriyorum? Şöyle bakın şurada bir kadın resmi var. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru indiriyorum. Evet. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar?
İnsan, hayvan, insan. Gövdeyi bitirdim. Bu şekilde oldu. Şöyle. Şimdi bunların şu kenarlarını birleştirip bunları çember haline getirmem lazım. Onun için ne yapıyorum? Şu son taktığımın katını açıyorum. Açıyorum. Bunun ikisini tutup şöyle şurayı da birazcık şöyle katlayalım ve şu aradan arkadaşlar şu aradan bakın, tam ortadan içeriye geçiriyorum. Bu vaziyette geçirdim. Birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar buraya yerleştiriyorum. Bu tarafa yatırdığımı da buraya yerleştiriyorum. Şöyle. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Çemberimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar.